Botokstan daha etkili süper bir jel yapacağız. Bir de çok güzel bir temizleme sütü yapacağız. Çok az malzemeli. Hadi başlayalım. Cilt rengimizi de müthiş açıyor. 1 yemek kaşığı pirinci bir kaba aldım, üzerine oda sıcaklığında 1 fincan su dök. Bunu iyice karıştır ve yaklaşık 1 saat kadar bir kenarda beklet. 1 saat beklettikten sonra öğütücüne, mikserine, karıştırıcına, dilersen havanda da dövebilirsin. Bunu aktar, pirincin o öz suyunu almaya çalışıyoruz. Sadece pirinç suyuyla cildini temizlesen bile inanılmaz cilt rengini açar, lekeleri siler atar. Şimdi bunu öğütücüden geçirdik ve süzüyoruz süzgeç yardımıyla. Bakın böyle pirincin posasında fazlalığını da attım. Bu pirinç suyu gerçekten çok güzel cilt rengini açıyor, lekeleri gideriyor. Şimdi buna harika bir ilave yapıyorum. Bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı keten tohumunu koydum. Üzerine oda sıcaklığında 2 fincan su döküyorum. Şimdi bunu ateşe götürelim. 5 dakika başından ayrılmayın. Böyle katılaşmasın. 5 dakika boyunca şöyle orta ateşte pişirin bunu. Daha fazla pişirmiyoruz. Sadece 5 dakikada harika bir keten tohumu jeli elde edeceğiz. Ocağın altını kapattım. Ilımaya bırakıyorum. Sıcakken değil ya da çok soğuduğunda değil süzme aşamamız. Biraz ılıdıktan sonra bakın böyle harika bir jel oldu. Ben bunu süzerken şöyle kaçmış temiz çoraplardan birinden faydalanıyorum. Bir bardağın içerisine yerleştirirsen çok pratik, basit bir şekilde keten tohumu jelini elde edebilirsin. Çoraptan çıkarttım ve bunu süzüyorum. Şimdi o güzel keten tohumu jelini elde ediyorum. Özellikle egzama gibi, sedef rahatsızlığı gibi cilt problemleriniz varsa, cilt kuruluğunuz varsa bunları çok güzel geçiriyor. Cilde gerekli olan nemi çok güzel bir şekilde veriyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde hücreleriniz yenileniyor. Cildiniz elastikiyet kazanıyor. Yaraları hızlıca iyileştiriyor. Ben keten tohumunu çok seviyorum. Böyle sadece jelini bile her akşam yüzünüze sürseniz, sabaha kadar bu cildinizde kalsa, uyandığınızda çok daha güzel olacaksınız. Bunu deneyin, mutlaka deneyin. Daha önce keten tohumu jeli kullanmadıysanız bakın, sadece bu bile koca bir tedavi yöntemi sunmuş olacak size. Harika bir jel elde etmiş olduk. Şimdi pirinç suyumuz hazır, pirinç öz suyumuz hazır ve aloe vera. Varsa böyle bitkiden kendi çıkarttığınız jeli kullanın. Yoksa da böyle bildiğiniz, güvendiğiniz bir markada doğala en yakın olan aloe vera jelinden 1 yemek kaşığı dolusu alın kabını. Kaba aldık aloe vera jelini. Üzerine az önce hazırladığımız o harika keten tohumu jelinden 2 yemek kaşığı ölçüsünde ekliyoruz. Ve pirinç özünden de 2 yemek kaşığı ekledik. Harika bir üçlü oldu. Bu üçlüyü iyice karıştır. Daha katı kıvamda olsun istiyorsanız biraz daha aloe vera jeli eklemesi yapabilirsiniz. Veya jojoba yağını daha fazla ölçülerde koyup daha katı bir kıvam, daha kremsi bir kıvam elde edebilirsiniz. Şimdi jojoba yağı geldi. Cilt yağımıza, kendi pH dokumuza en yakın olan yağlardan birinden 1 tatlı kaşığı koyduk jojoba yağı. Gerçekten cildi yağlandırmadan çok güzel nem veren ürünlerden birisi, ben çok seviyorum. Eğer sivilce probleminiz varsa çay ağacı yağı koyun. Eğer kırışıklık çok fazlaysa at kestanesi yağı koyun. Ama ben bu ürünü göz altımda da kullanmak istiyorum. Kırışıklıklar ve lekeler gitsin istiyorum. Çok fonksiyonel olsun istiyorum diyorsanız benim de yapacağım gibi üzüm çekirdeği yağı kullanın. Daha önceki videolarımızda üzüm çekirdeği yağını evde kendiniz nasıl elde edebilirsiniz, onu da paylaşmıştım. Buraya link bırakayım. Dilerseniz üzüm çekirdeği yağı tarifini de izleyebilirsiniz sağ üst köşede. 1 tatlı kaşığına yakın üzüm çekirdeği yağı ekledik ve lavanta yağı. Sivilce problemleri, var olan sivilceleri gidermek için de hem bir de hoş koksun, güzel koksun diye birkaç damla da lavanta yağı ekledim. Şimdi bunu cam bir kaba aktarıyorum. Tariflerinizi cam kaplara aktarırsanız raf ömrü daha uzun süreli olacaktır, daha güzel olacaktır. Hemen aldım, avucuma döküyorum bakın. Böyle biraz daha sıvı formda yaptım ben. Daha
sürmesi, emilimi daha kolay bir ürün yaptım. Krem gibi değil de biraz jel gibi bir ürün yaptım. Ellerime sürdüm. Ellerim bana teşekkür ediyor. Her videoda söylüyorum. Lütfen el bakımınızı ihmal etmeyin. Şimdi pirinç suyundan kaldı, onu ne yaptın derseniz, bunu asla dökmeyin. Biz bu uygulamanın ön aşaması olarak pirinç suyuyla cildimizi temizleyebiliriz. Ya da o pirinç suyunu da daha güzel hale getirebiliriz. Ona birkaç damla lavanta yağı dökün. Biraz gliserin ekleyin. Çok güzel bir temizleme sütü elde edeceğiz. Sadece bunu bile yapabilirsiniz. Gerçekten cilt renginizi hemen açıyor. Cildinizi hemen tedavi ediyor. Şöyle bir çay kaşığı dolusu gliserin ve varsa biraz da E vitamini dökün. Bu şahane bir süt olsun. Çok güzel bir temizleme toniği olsun. Uygulama yapmadan önce o güzel pirinç, keten tohumu, aloe vera jelimizi sürmeden önce bununla cildimizi temizleyelim. Şöyle bir sprey şişeye aktarıyorum ki ben o jeli her uygulamadan önce akşam yüzümü yıkayıp bununla sileceğim. Bununla sildikten sonra o jeli süreceğim. Etkiler şahane olsun. Bakın böyle bembeyaz çok güzel bir süt elde ettik. Temizleme sütümüzü kendimiz yaptık. Bir yemek kaşığı pirinçle şahane bir ürün elde etmiş olduk. Dilerseniz direkt uygulama yapın veya böyle pamuk petlere sıkın. Ellerinizi bir güzel silin. Yüzünüzü bir güzel silin. Sildikten sonra diğer o harika jelimizden uygulama yapın, masajınızı yapın. Şöyle bir avuç alın arkadaşlar. Avucunuzda biraz ısıtın. Sonra bunu tüm uygulama yapmak istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Bel, basen bölgesindeki çatlaklar, kırışıklıklar, sarkmalar, diz, dirsek kararmaları, oradaki hasarlı doku hepsi gitsin. Şimdi yüzümüze uygulayalım. Birinci adım. Pirinç sütüyle yüzümüzü temizliyoruz. Yüzümüzü yıkadık. Şöyle biraz yüzünüze sıkın. Bir güzel cildinizi bununla temizleyin. Ya da böyle pamuk petlere sürün. Cildinizdeki o kiri, pisi inanılmaz atıyor ve o lekeleri çok güzel gideriyor. Cilt renginizdeki o dengesizliği çok güzel atıyor. Özellikle yaz ayından çıktıysanız, cildinizde lekelenmeler var ise onları bir güzel silsin, süpürsün, atsın. İkinci uygulama, o güzel jelden avucunuza birazcık dökün. Avucunuzda bunu biraz ısıtın. Sonra tüm yüzünüze, bakın göz altlarına da uygulayabiliyorsunuz. Alındaki kırışıklıklar, dudak kenarındaki sarkmalar, boyundaki enlemesine, diklemesine o kırışıklıklar hepsi gitsin. Bu şekilde masajınızı yapın. Aşağıdan yukarı, içten dışa doğru. Yüzünüze böyle egzersizlerinizi de yapın. Anında cilt renginizi açın. Lekeleri giderin. Dudaklarınıza da sürebilirsiniz. Umarım bu iki adımı uygular ve çok güzel sonuçlar alırsınız. Ben buraya birkaç video daha bırakıyorum. Eğer izlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Altyazılardan dilediğiniz dilde videoyu daha anlaşılır izleyebilirsiniz. Bir de kendinize şiddetle çok iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.